TVNet ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Poliklinik programının bugünkü konusu kas romatizması ve kuru iğne tedavisi. Programımıza katılmak ve kas romatizması ile ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 480 06 67 canlı yayın numaramız ve hemen bilgi danışma hattımızı da verelim 0216 411 80 39 ve 40 bilgi danışma hattımız. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Serdar Saraç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Berda. Şimdi kuru iğne tedavisini konuşacağız. Detaylarından bahsedeceğiz tedavide. Ama öncelikle biraz bu rahatsızlığın ne olduğundan bahsedecek olursak. Nedir kas romatizması dediğimiz şey aslında? Kas romatizması vücudumuzdaki bütün çizgili kasları tutabilen, yani iskelet kaslarını tutabilen bir hastalık. Diğer hastalıklardan, diğer romatizmalardan farklı bir şey. Niye farklı? Diğer eklem romatizmaları genelde iltihaplı eklem romatizmaları olarak bilinir. Bunlarda eklem şişlikleri vardır, iltihabi durumlar vardır. Kan tetkikleri yapıldığı zaman birçok problem görülür bunlarda. Uzun vadede eklemde bir takım problemler ortaya çıkarır. Eklemde şekil bozuklukları falan yapabilir ama kas romatizması bunlardan farklı. Kalıcı hasar oluşturmayan bir hastalık aslında ve iltihabi bir hastalık değil. Kısaca kas romatizmasını böyle tanımlayabiliriz. Peki biraz sebeplerinden bahsedecek olursak ne oluyor da o kaslarda bir romatizma başlıyor? Ne oluyor? Genellikle şöyle bir genelleme yapacak olursak kas romatizması kötü kullanım sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır diyebiliriz. Biz vücudumuzun hangi bölgesini mekanik olarak kötü kullanıyorsak orada bir kas problemi meydana çıkabiliyor. Dolayısıyla bu ya ani bir takım kötü kullanımlar olabilir ya uzun vadede birikmiş bir takım sıkıntılar olabilir. Birikim sonucunda kasın çalışma sisteminde bir miktar yapısında fonksiyonel durumunda bir problem meydana geliyor. Demek ki sebebi olarak esas söyleyebileceğimiz şey kasın kötü kullanımı ama bazen bir takım hastalıklara eşlik edebiliyor. O zaman diğer hastalıklar, burada tabii yine hareket sistemini ilgilendiren hastalıkları kastediyoruz. Bunların yanında ek bir problem olarak kas romatizmasını da görebiliyoruz. Peki çok sık görülen bir hastalık mı? Aslında Çünkü çok biz sık. biliriz ki Evet. çünkü herkesin muhakkak bir yeri ağrıyordur ve bu genelde kastan kaynaklanan bir ağrıdır. Gerçekten çok sık. Özellikle fizik tedavi polikliniğine başvuran hastaların en az yarısında kas romatizması var denebilir. Hatta bazı araştırmalarda %60'ları 65'leri de geçmiş durumda bu. Gerçekten biz de bu kadar sık görüyoruz. Ne oluyor? Ya tek başına kas romatizmasını görüyoruz. Hani bu %50'nin bir kısmı tek başına olanlar. Ama bir kısmında da başka bir probleme eşlik etmiş oluyor. Neleri eşlik etmiş oluyor? Neler olabilir? Mesela boyun fıtığı vardır. Buna kas romatizması eşlik etmiştir. İşte omuz eklem iltihabı vardır, eşlik etmiştir. Bel ağrısı vardır veya daha ileri safhalarda bel kayması olabilir, bel fıtığı olabilir. Bunlara eşlik etmiş olarak görebiliyoruz. Diz problemleri varsa hastanın buna çoğunlukla dizden aşağı bölgedeki kaslarda kas romatizması eşlik etmiş oluyor. Demek ki öyle veya böyle ya tek başına ya bir başka hastalığa eşlik eder şekilde kas romatizmasını görüyoruz. O yüzden hakikaten sık. Bir de burada tabii yaştan bahsetmek lazım, evet, sıklığı için. Her yaşta görülebiliyor. Yani 15 yaşında, 20 yaşında, 40 yaşında, 60, 80 yaşta her yaşta görülebiliyor. Bu açıdan da yaygın. Onu belirtmek lazım. Bir de cinsiyet farkı da yok. Hani çok bilinen fibromiyalji vardır. Fibromiyaljiyi herkes arar bilir ama aslında kas romatizması diye bugün bahsettiğimiz konu daha çok miyofasyal ağrı. Miyofasyal ağrı çok daha yaygın, çok daha sık görülen bir hastalık. Hani 10 kat veya 20 kat daha fazla görülüyor denebilir fibromiyaljiye kıyasla. Bu itibarla fibromiyajiden bir farkı da şu, cinsiyet farkı yok. Hani fibromiyalji kadınlara biraz daha has bir hastalık diyelim. Daha orta yaş grubunu tutan bir hastalık ama biz yine miyofasyal ağrı için bugün kas romatizması tabirini kullanacağız daha kolay olsun diye. Kas romatizmasında yaş farkı yok, yaş sınırı yok. Her yaşta görülebilen bir hastalık. Evet. Peki devam edeceğiz. Hattımızda bir izleyicimiz var. İyi günler. Alo. Alo. Hakkı Bey duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyorum efendim, duyuyorum. Buyurun hoş geldiniz. Alalım sorunuzu. Önce hepinizin Kurban Bayramı'nı kutlarım.
Teşekkür Ben ederiz. sizi Sağ olun. Alanya'dan arıyorum. Buyurun. Alanya'dan arıyorum. Benim 13-14 senedir şeker rahatsızlığım var. Şeker hastasıyım. Fakat bütün eklem yerlerim ağrıyor. Sanki devamlı taş çekimiş, aptelik yapmış gibi ağrıyor, geçmiyor. Ne kadar doktorlara gittiysem bütün eklem yerlerim ağrıyor. Bazen kas gevşetici kullanıyorum. Bazen aspirin kullanıyorum, rahatlıyorum ama geçmiyor. Doktor beye ben bunu öğrenmek istiyorum. Çaresi nedir? Peki Hakkı Bey, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kapatayım mı? Benim işim bitti Peki, yani. evet. Siz telefonunuzu kapatırsanız biz sorunuzu hemen cevaplayacağız. Televizyondan izleyebilirsiniz bizi. Ee, Çok geçmiş olsun. Buyurun hocam. Bir dersiniz. Tabii biraz eklemlerle ilgili aslında soru. Geçmiş olsun Hakkı Bey. Şimdi tabii eklem ağrısı yapıyor. Kas romatizması. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Fakat hastamızda bir diyabet söz konusu. Diyabetik nöropatik ağrılar önemli bir ağrı grubunu oluşturuyor. Bunlar çok yaygın bölgelerde bulunabiliyor. El ve ayakta daha fazla bulunuyor ama bazen eklemleri de etkileyen diyabetik nöropatik ağrı ortaya çıkabiliyor. Ama tabii bu hastada değerlendirmek lazım. Eğer bir başka problem bulunmadıysa, şekeri işte kaç yıldır var buna bakmak lazım. Ne seviyede devam ediyor? Gerçekten nöropatik bir ağrı var mı yok mu bunu görmek lazım. Eğer yok ise kas romatizması olması muhtemel. Çünkü kas romatizması şöyle şikayetlerle gelebiliyor. Hasta kemiklerim ağrıyor diye geliyor. Eklemim ağrıyor diye geliyor. Her yerim ağrıyor diye gelebiliyor. Çok sıklıkla sırt ağrısıyla geliyor hasta. Bunun dışında demin hani bahsettik, boyun ağrısı, omuz ağrısı, kol ağrısı veya sırttan kola yayılan bir ağrıyla gelebiliyor. Bu çok sık olan bir şey. Çünkü sırt ağrıları özellikle büyük bir grubunu oluşturuyor kas romatizmasının. İşte siyatik ağrısı diye gelebiliyor ama altından yine kas romatizması çıkabiliyor. O halde hani eklemi, kemiği, kası tutarmış gibi görünen ağrılarla ortaya çıkabiliyor bu durum. Burada ağrının vasfı da önemli. Kas romatizmasında hakikaten kötü bir ağrı var. Hani başka ağrılara benzemiyor. Peki o ağrıyı biraz tarifleyecek olursak, böyle biraz ağrıyan sonra geçen, yoksa devamlı bir ağrı, nasıl bir ağrıyı tarifliyoruz aslında? Şimdi şöyle tabii ilk başlarda hastalık yeni başlıyorken daha gelip giden ağrılar tarzındadır. Yani hastalık bir uyur bir uyanır. Bunu genellikle arttıran soğuk faktörüdür bir. Stres arttırır, tetikler. 2. Yorgunluklar tetikler. 3. Bir de nemli hava. İşte bu yağışlı olacak da hissediyorum, yine başlayacak yağmur diyen hastalar aslında çoğunlukla kas romatizmasıdır. Bunların muayenelerinde de gerçekten bu bulunur. O halde tetikleyen şeyler genellikle bu 4 başlık altında toplanabilir. İlk başlarda daha dediğim gibi seyrektir. İşte uyur, uyanır, belli şeylerle ortaya çıkar ama bir süre sonra bu sürekli hale gelmeye başlar. Hastanın sürekli ağrısı vardır, sürekli şikayetleri vardır. Hasta bu şikayetleriyle pek çok kere muayene olur. Genellikle bir teşhiste konmaz. Onda Peki burada şunu hemen soracağım. Şimdi bizim millet olarak biraz fazla mı ağrımız oluyor? Yani şimdi şurada çıksak stüdyodan dışarıya sorsak kimin ağrısı var? Herkesin muhakkak işte ya sırtı ya beli ya boynu, herkese bir ağrı var. Gerçekten bunlar ağrı mı, yoksa biraz dinliyor muyuz kendimizi? Ya da bu kadar bakmıyor muyuz kendimize? Ağrı tabii ki yaygın. Yani biraz fazla yürüseniz, eğer alışık değilseniz, o fazla yürümeden sonra bir takım ağrılar meydana gelir bacaklarınızda. İşte kolunuzda fazla çalıştığınız ağrılar meydana gelir ama bunlar geçici şeylerdir. Yani kalıcı ağrı diye kabul etmemek lazım ama kas romatizmasındaki ağrı kalıcı bir ağrıdır. Ara sıra iniş çıkışlar yapsa da, hafiflese de tekrarlar ortaya çıkar. Genellikle zaman içerisinde giderek artar, daha şiddetli hale gelir. Bazen de sürekli hale gelir. Tabii sadece ağrı olmaz. Yani ağrıyla birlikte yanma, sızlama, üşüme gibi şeyler olur. Hasta bir bölgesinin terlediğinden bahseder. Mesela daha çok sırtı terler. Sırtının da bir tarafı terleyebilir. İki taraf birden terlemeyebilir. Hasta bundan muzdariptir. Üşüme olur. Yani sırt bölgesi mesela üşümeyi sık gördüğümüz yerlerden. Ama bacaklarda da çok sık olur. Özellikle bir miktar kireçlenmede başlamışsa kas romatizması buna sıklıkla eklenir ve bacaklarda bir üşüme başlar. Hasta bacaklarının hiç ısınmadığını ifade eder. Bunların muayenesinin sonucunda yine var ise eğer bir diz eklem problemi, buna kas romatizmasının eşlik ettiğini sıklıkla görüyoruz. Peki devam edeceğiz hocam. Hattımızda bir izleyicimiz daha var. İyi günler. Alo.
Alo. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Buyurun dinliyoruz sizi. Yavrum benim belimin kuyruk yerimde bir eğrilme var. Ben bir yere gittiğim zaman böyle yürüyemiyorum. Ayşe Yürüdüğüm Hanım zaman uyuşma yapıyor. evet. Yürüyemiyorum. 5 dakika oraya oturacağım. Uyuşmam gidecek. Ondan sonra mı kalkacağım. Peki Ayşe Hanım bir yaşınızı öğrenelim mi sizin? Yaşım 1949 doğumluyum. 49 doğumlusunuz. Evet. Peki gittiniz mi hiç doktora? Bir teşhis Gittim kondu mu? doktora gittim. Hala hap içtim. Şimdi 2 tane bir hap içtim. Her tarafımı uyuşturuyor. Yani kalkamıyorum. Zor kalkıp zor oturuyorum. Ne olursunuz bana bir yardımcı olun. Peki tamam hocamız şimdi sorunuzu cevaplayacaktır. Yani sosyal güvencim de var. Emekli sandığım. Tamam peki şimdi sorunuzu cevaplayacağız. Çok geçmiş olsun Ayşe Hanım. Oh canım doktorum benim. Oh ne olursun bana yardımcı ol. Peki geçmiş olsun. İyi günler. Ne dersiniz hocam? Kuyruk sokumu ağrısından bahsediyor. Bunun tabii ilk akla gelen 3-4 tane sebebi olabilir. Bir tanesi düşme sonucu kuyruk sokumu kemiğinde bir eğilme olabilir. Bu o halde kalırsa bazen yıllar süren ağrılara sebep olabiliyor. Biri bu. İkincisi kalça bölgesine ait kas romatizması sıklıkla kuyruk sokumuna yayılan ağrılara sebep olur. Bu olabilir. Buna bakmak lazım. 3. Bele ait bir takım problemler, özellikle belin taşıma gücüyle alakalı eksiklikler kuyruk sokumuna yayılan ağrılara sebep olur. Buna bakmak lazım. Demek ki bölge olarak 3 ayrı yerden kaynaklanabilir. Bunların kendi içinde bir takım ayrıntıları var ama esasen tabii ki muayene etmek lazım Gerekiyor, hastayı. tabii Ne var ki. ne yok diye görmek lazım Peki ama şunu da böyle. sorayım size. Şimdi birçok yerde aslında biz bu kas romatizmasını görebiliyoruz. Evet. Özellikle şimdi tabii çok fazla hasta geliyor size. Özellikle mesela daha çok sırtta görüyoruz ya da bacakta görüyoruz. Böyle özel bir bölge var mı? Evet yani birçok kişide şu bölgede kas romatizması daha yoğun. Sırt bölgesi tabii sık gördüğümüz yer. Gerçekten en sık sırt bölgesi. Belki şöyle bir kaba sıralama yaparsak bel bölgesi, kalçadan bacaklara yayılan bölgeler, sırttan kollara yayılan bölgeler. Ama ensede de sıklıkla görebiliyoruz. Ama bunun dışında çok ilginç yerler oluyor. Bakın mesela kafa bölgesinde oluyor, yüzünde olabiliyor, karnında oluyor, göğsünde oluyor. Mesela göğüs ağrısıyla hasta sıklıkla kardiyolojiye gider, işte muayene edilir, bir şey çıkmaz, fizik tedavi uzmanına yönlendirilir, kas ağrısıdır diye. Bunlar bize geliyor. Demek ki vücudun her yerinde olabiliyor, kollarda da sıklıkla oluyor. Yani kol ağrısı şikayetiyle çok gelen olur. Peki böyle bir durumda şimdi biz mesela sırtımız ağrıdı. Bazen böyle tabii biraz karıştırıyoruz da fizik tedavi uzmanına mı gidelim? Sırtımızda bir ağrı var, kalbimizden mi kaynaklanıyor? Eminim bu hastalar size gelmeden önce biraz böyle doktor da gezmiş oluyorlar herhalde. Çoğunlukla öyle. Tabii burada önceliği vereceksek kardiyolojiye öncelik vermek lazım. Hani bizim hastalıklarımız öldürmez, biraz süründürebilir ama tabii kalp ağrısı gibi görünüyorsa bunu ihmal etmemek lazım. Mutlaka hasta bir kardiyoloğa başvurmalı. Onlar yapacakları tetkiklerden sonra bir şey bulamazlarsa zaten iş bize kalıyor. Bu hastalar fizik tedavi uzmanının hastalarıdır. Çünkü hareket sistemi hastalıklarıyla uğraşan, muayenesini yapan, teşhisini yapan, teşhisini koyan, tedavisini yapan branş Türkiye'de fizik tedavi tedavidir. branşıdır. Evet. Peki size geldikleri nasıl teşhis koyuyorsunuz hocam? Nelere bakıyorsunuz? Burada herhalde biraz öyküden aslında ortaya çıkıyor diyebiliriz En herhalde, önemli değil mi? konu aslında birçok hastalıkta böyledir. Yani hekim mutlaka hastayı ayrıntılı olarak dinlemelidir. Bu son zamanlarda biraz azaldı. Yani hekimlerin de vakti yok. Hasta sayısı da çok fazla. Hastaya ayrılan vakit azaldı ama en önemli şey hastanın dinlenmesi. Çünkü hasta daha anlatırken çok önemli ipuçları veriyor hastalığıyla ilgili olarak. Bunun akabinde ayrıntılı bir muayene gerekiyor. Kas romatizmasının tanısı ayrıntılı bir muayeneyle konur. Bunda neler vardır? Bütün hareket sistemi muayenesini yapıyoruz. Eklem, kas, kemik muayeneleri yapılıyor ve nörolojik muayene mutlaka buna ekleniyor ve bunun sonucunda teşhis konuyor. Peki tetkik istiyor muyuz? Aslında kas romatizması hiçbir tetkikte görülemeyen bir hastalık. Yani kan tahlilleri normal çıkar, hiçbir şey bulamazsınız. Röntgenlerde kas romatizmasına ait bir problem göremezsiniz. MR'da bir problem bulamazsınız. Bunları bazen başka hastalığı ekarte etmek, dışlamak açısından bazen isteriz. Yani çoğunlukla gerek kalmaz ama istediğimiz zaman da başka hastalıklar buna eşlik etmiş mi, etmemiş mi?
diye isteriz. Yoksa kas romatizmasının teşhisinde bunların doğrudan payları olmaz. Kas romatizması muayene ile teşhisi konan bir Teşhis hastalık. konuyor. Peki Evet. tedavisi mümkün mü bu kas romatizmasının? Ya da nasıl tedavi ediyoruz? Elbette mümkün. Tedavisi esas olarak kuru iğne ile yapılıyor. Kuru iğne tedavisi iğne kullanarak yaptığımız bir tedavi. İğneyi belli bölgelere, belli bir amaçla, belli bir usulle kullanıyorsunuz. Bu problemi ortadan kaldıran bir şey. Yani kas romatizmasında kuru iğne hani birinci sırada yapılması gereken tedavidir denebilir. Aslında eski de bir yöntem. Yani Batı bunu epeydir kullanıyor. Türkiye'de de kullanıma yavaş yavaş girdi ama ben aşağı yukarı 10 yıldır, hatta 10 yılı aşkın süredir bu tedaviyle uğraşıyorum. Kas romatizmasında bu kuru iğne tedavisinin en güzel yönü şu: bir, tedavi edici olması. Hakikaten problemi ortadan kaldırıyor. İkincisi de yan etkisinin olmayışı. Yani ilaç kullanmadığımız için bu tedavi sırasında hani kortizon gibi bir şey ya da analjezik bir madde, ağrı kesici bir madde, anestezik bir madde kullanmadığımız için herhangi bir yan etkiyle karşılaşmıyoruz. Çok şükür bugüne kadar ben de böyle bir şeyler karşılaşmadım. Tabii ki doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Sadece ilaç yan etkisi yoktur bir tedavi yaparken, başka şeyler de olabilir ama usulüne uyduğunuz sürece bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Peki biraz şimdi iğnenin detaylarını inecek olursak bunu bir kere mi uyguluyoruz, birkaç defa mı uyguluyoruz? Bir de tabii iğne denince insanların en tedirgin olduğu şeylerden bir tanesi biraz işte acıyor mu ya da başka bir yan etki var mı? Şimdi şöyle, iğneyi aslında hasta pek duymaz. Çünkü kullandığımız iğneler oldukça ince iğneler. Hasta iğneyi duymaz. Ama tedavi sırasında bazen ağrı duyabiliyor. Bu bazen çok hafif oluyor. Bazen biraz daha şiddetli olabiliyor. Ama genellikle duyduğu ağrılar o zaten kendini rahatsız eden ağrılar gibi ağrılar olabiliyor. Ama ne oluyor? Daha kısa sürede bitiveriyor. O halde iğne aslında korkulacak bir iğne değil. Peki tek bir iğne mi yoksa o bölgenin tamamına mı böyle birkaç iğne mi yapılıyor? Şimdi tabii her seansta farklı sayıda iğne yapabiliyoruz. Bazen tek iğne oluyor, bazen 10 iğne oluyor, bazen 5 iğne olabiliyor. Bu tamamen problemin bölgesiyle alakalı, hangi bölgeye uygulayacağınız ile alakalı, problemin kronikliğiyle ilgili bir de. Yani bazı hasta çok tazeyken problem geliyor. O zaman bazen bir iğneyle bitiveriyor. Tek seansta ve tek iğneyle bitiyor. Ama genellikle 3 ila 5 seans sürebilen bir tedavidir bu. Biz genellikle haftada bir yapmayı tercih ediyoruz. Böyle olunca daha az sayıda iğne kullanıyoruz. Daha az seansta tedavi bitirmiş oluyoruz. Daha uzun süre hastayı izlemiş olabiliyoruz. O itibarla haftada bir gün yapmak daha makul. Ortalama dediğim gibi 3-5 seans. Ama uzadığı oluyor. Hani çok kronik, çok eski hastalar. Çünkü kas romatizmasında hakikaten hasta 10 yıl, 20 yıl bu hastalığı çekmiş oluyor. Ağrıyı Bununla geliyor, tanısı konmamış oluyor, yer yer dolaşmış oluyor. Bu kadar uzun sürdüğü için hastalık tedavisi bazen uzuyor. İşte 8 seansı, 10 seansı bulduğu da Peki oluyor. mesela şimdi biz İstanbul dışından izleyen izleyicilerimiz varsa işte biz İstanbul'a gittiğimizde yaptıralım. Peki çok kısa bir süre burada kalacaklarsa yaptırabilirler mi? Bunu yani biraz daha sık yapmamız mümkün mü yoksa yok burada bir belli süre ara vermemiz gerekir mi? Bazen sıklaştırabiliyoruz. Yani il dışı veya yurt dışı hastalarda ne olabiliyor? Bunu 5 güne falan çekebiliyoruz. Veya birden fazla bölge yapılacaksa o zaman farklı bölgeleri biraz daha yakın sürede yapıyoruz. Ama bu ara vermenin şöyle bir anlamı var. Bir bölgeye müdahale ettiğiniz zaman o bölge biraz bulanmış oluyor. Onun durulmasını beklemek lazım. Yani bu fizyolojik bir bekleme süresidir. Yani keyfi bir bekleme değil. O açıdan eğer çok yaygın değilse, çok eski de değilse zaten 2-3 seansta bitecekse hani 10 günlük veya bazen bir haftalık bir sürede halledilebiliyor. Peki bu tedavinin sonucunda bizim ağrılarımız çünkü bazen hastanın tedavi anlayışıyla doktorun tedavi anlayışı uyuşmuyor. Doktorlarımız tedavi etmiş oluyor ama hastalar gene ağrılarının bir şekilde aslında devam ettiğini ya da niye işte eskisi gibi örnek veriyorum ayaklarını kullanamadıklarını ya da sırtının neden eskisi gibi olmadığını söylüyorlar. Buradaki tedavi %100 bir tedavi midir yoksa aslında belli bir dönem hastayı sadece rahat ettirecek ama sonrasında gene bir şekilde aslında tedavi devam etmezse bu süreç tekrardan başlayacak mı? Bunu yani iki yönüyle söyleyeyim. Bir tanesi şu: bir kere kuru iğne tedavisi yaptığınız zaman problemi kökünden hallediyorsunuz. Dolayısıyla
bunun tekrarlaması söz konusu değil. Eğer yeteri kadar seans uyguladı ve hepsini bitirdiyseniz bu tekrarlamaz. Eğer kötü kullanım sonucu meydana gelmiş ise, hasta bir takım şeylerin düzeltmediyse, bu çünkü hastaya mutlaka bununla ilgili oluşturan sebepler varsa ortaya konur ve söylenir. Bunu hallederse tekrarlaması söz konusu değil. Hani bu biraz şey gibidir. Nezle oldum, gelecek yıl bir daha olur muyum? Hani üşütürseniz olursunuz. Bunun gibi bir şey. Yoksa hastalığın bitmemesi, tekrar etmesi manasında değil. Ama hastalık tek başına değilse, yani bir başka probleme eşlik ediyorsa, mesela hastanın boyun fıtığı var, bunu gördük ama muayene sırasında kas romatizmasını da bulduk. Siz tek başına boyun tedavisini yaparsanız, biz bunlara zaten çoğuna %90'dan fazlasına fizik tedavi uyguluyoruz, fıtıklara tamamen düzeliyor. Ama eşlik eden kas romatizması var ise onu da halletmek zorundasınız. Yoksa işte şikayetler devam ediyor. Hasta diyor ki tamam fizik tedavi gördüm ama şunlar devam ediyor. O zaman kas romatizmasını halletmemişsiniz demektir. Veya omuz eklem iltihabı ile geldi ama buna yine eşlik eden kas romatizması var. Onu da birlikte ya beraberinde ya akabinde tedavi etmeniz gerekiyor. O olmadığı sürece yaptığınız tedavi başarılı olmuyor zaten. O halde birden fazla problem bir aradaysa onları bir bütün halinde tedavi etmek lazım. Aslında kas romatizması uzun süre devam edince başka problemlere de sebep oluyor. Yani sadece ağrı olarak kalmıyor. Hasta bize bir tek ağrı şikayetiyle gelmiyor. Mesela şöyle bir hasta tarif edeyim size. Hasta diyor ki benim 6 yıldır 7 yıldır sürekli terlemem var. Bütün vücudum sırılsıklam, kafam sırılsıklam, başımda şapka olmadan gezemiyorum. Yazın ortasında Ağustos'ta tir tir titriyorum. Ve de sinüzitim var. Sürekli burnum akıyor. Ve kuvvetim yok artık. Elimde kolumda kuvvet kalmadı. Çok da muayeneler oldu, bir şey bulunmadı falan diyor hasta. Böyle bir hasta geliyor size. Kas romatizması buluyorsunuz muayenesi sonucunda. Ve tedaviye başlıyorsunuz. 2 seansta bütün o terlemeler bitiyor. 6 yıl terleme çekmiş hasta. Hep sırılsıklam. Hakikaten bazen hastayı muayene ederken hekim ıslanır. O kadar hasta ıslaktır. Yani tarif edilir gibi değil. Görmek lazım. Böyle bir hasta 2 seansın sonunda yıllarca çektiği sıkıntıdan kurtulabiliyor. Hasta bunu biliyor. Yani hani kalıcı mı? Evet, kalıcı olarak düzeliyor. Çünkü hasta bunu birebir görüyor. Çok ilginç. Sinüziti var zannediyor hasta. Ama kafa bölgesinde bir takım kas problemleri oluyor. Onlara tedavi yapıyorsunuz. Sinüzit geçiyor. Oradan anlıyoruz. Yok bu aslında sinüzit değilmiş, başka bir şeymiş diye. Yani kas romatizması değişik görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Mesela refleks sempatik distrofi dediğimiz bir durum vardır. Yani mesela kolda dolaşım bozulur, sinir uyarıları değişmiştir, kolu şişer, ağrı olur falan. Bu bazen kas romatizmasıyla karışır. Çünkü kas romatizmasında da bir ödem olur, bazen renk değişikliği olur. Hastanın eli bazen morarır, bazen kızarır. Ama detaylı muayene sonucunda kas romatizmasını bulursunuz. Hani aylarca sürmüş olan bu problem tedaviyle geçiverir. Yani gözle görülür bir iyileşme olur. Sadece ağrı değil demek ki. Yani eklem şişliği de yapabiliyor, renk değişikliği yapıyor, dolaşım bozuklukları yapabiliyor. Peki Bunlar burada hepsini kuru iğnenin sonuçta görüyor hasta. uygulanamadığı hastalar var mı? Böyle bir şey söz konusu mu? Yani kimlere yapamayız? Evet. Böyle bir şey var mı? Aslında masum bir tedavi olduğu için herkese yapabiliyoruz. Hani hamileye de ilaç kullanamayız ya. Bazen hamileye tabii uygun bölgelere, her bölgeye değil ama uygun bölgelere başka bir şey yapamadığımız zaman kas tedavisi olarak bu kuru iğneyi kullanabiliyoruz. Bazen çünkü fizik tedavi de uygun olmuyor. İşte ilaç zaten dediğim gibi kullanılamıyor. O zaman kuru iğne hakikaten bir can simidi oluyor bizim için. Evet. Burada kullanabiliyoruz. Kullanamadığımız vaka çok nadir. Hani ciddi nörolojik vakalar varsa onlara Anca hani onlarda. fayda görmeyecekse, hani bir takım hastalıklar vardır ki hasta bundan fayda görmeyecektir. Onlara kullanmıyoruz. Yoksa çok Peki, yaygın bir kullanım alanı var. özellikle bu kuru iğne tedavisinden sonra dikkat etmemiz gereken herhangi bir şey var mı? Yani evet bu iğne yapıldı ve işte diyelim ki sırtımızı sıcak tutacağız ya da şundan uzak duracağız ya da özellikle mesela egzersiz veriyor musunuz bunun sonrasında? Yoksa evet bu iğne yapılmıştır ve bu seanslar bittikten sonra aslında tedavi tamamlanmış mı Şimdi bir olacak? tedavinin tabii tedavi olabilmesi için bir şeyin normale döndürüyor olması lazım. Yani biz sizi tedavi ettik ama siz bundan sonra hiçbir şey yapmayın, oturmayın, kalkmayın, işte aman
çok Çünkü çalışmayın. hocam siz bunu Bu çok makul bir şey değil. yaşıyorsunuzdur fizik tedavide. Evet. Kişiler fizik tedaviye geliyorlar. Evet. Belli bir süre koşmaya başlıyorlar. Evet. Ondan sonra o dönemde hiçbir şikayet yok. Ben bunu yıllardır çok duyduğum bir şeydir. Ondan sonra hasta kendine hiç bakmaz. Yapmaması gereken her şeyi yapar aslında. Sonra gelir der ki ya hocam siz bana fizik tedavi uyguladınız ama benim işte gene ağrım var. Gene şöyle gene böyle. Çünkü bakmıyorsun kendine aslında. Burada iki yönlü bir eksiklik olabilir. Yani hekimin de eksikliği olabilir, hastanın da. Hekim yeteri kadar uyarıların vermemiş olabilir veya doğru bir programı uzun vadede öğretmemiş olabilir. Hasta da bunlara uymuyor olabilir. Ama biz genellikle hani fizik tedavi yaparken de 10 yıllık bir tedavi yaparız. Hani bizim hedefimiz yılda bir değildir. Böyle bir takım şeyler olur. Hasta böyle bir duyumla gelir, alışkanlıkla gelir. İşte fizik tedaviye alışkanlık yapıyor der. Ya fizik tedavi kemik erimesi yapıyor der. Ya da geçici bir tedavi gibi bakar. Halbuki fizik tedavi aslında 10 yıllık bir tedavi demektir. Yani siz bel ağrısıyla geliyorsanız biz sizi öyle bir tedavi etmeliyiz ki 10 yıl bir daha bize uğramayın. Bizim hastalarımız genelde böyle olur. Ha bir başka sıkıntıyla gelirsiniz maazallah, boyun sıkıntısıyla gelirsiniz ama bel için bir daha gelmezsiniz. Yani tedavi planı bu şekilde olmalı. Biz buna tabii şey diyoruz, restorasyon diyoruz. Yani boyun problemlerinde bu ister fıtık olsun, ister boyun ağrıları, ister kireçlenme olsun, bel için hakeza restorasyon tedavisi yapıyoruz. Böyle de olmalı zaten. Hani her yerde de böyle yapılmalı. Hasta restore edilmeli. Beli açısından, boynu açısından, işte dizi ise dizi açısından. Öyle ki aynı problem bir daha olmasın. Yoksa fizik tedavi palyatif bir yöntem değil. Hani bazen denir bir rahatlarsın. Rahatlama yöntemi değil. Yani bir cerrahi yöntem neyse, nasıl kalıcı bir tedavi ise fizik tedavi de böyle kalıcı bir tedavidir. Kas romatizmasının demin aklıma geldi ama başka problemlere sebep oluyor. Mesela dizin etrafındaki kaslarda eğer bir problem var ise, kasın çalışma sistemi bozulmuşsa, yani kas romatizması meydana gelmişse bir süre sonra diz kapağında kireçlenme görmeye başlıyoruz. Yani kondromalezi patella deriz buna. Diz kapağının altındaki kıkırdakta bir aşınma başlar. Evet. Bu daha uzun süre devam ederse dizdeki aşınma ortaya çıkar. Yani diz kireçlenmesi ortaya çıkar. Sırt ve bel için de benzer durumlar söz konusudur. Çünkü kas romatizması o bölgenin fonksiyonel durumunu bozuyor. Çalışma sistemini bozuyor. Elektronik cihazların içinde şöyle bir şey yazar. Kullanım kılavuzunda der ki bu cihazı temizlemenin veya bu cihaza bakmanın en iyi yolu onu düzenli olarak kullanmaktır. Halbuki vücudumuzda düzenli kullanmadığımız o kadar çok bölgeler var ki onlar işte bir süre sonra problem çıkarmaya başlıyor. O halde kas romatizmasının böyle fonksiyonel bozukluk yaptığı bölgelerde mutlaka bir mekanik probleme bir süre sonra rastlıyorsunuz. Hani hastanın dizinde sıkıntısı vardır. Bel ağrısı başlıyor. İşte omuzuna vurmaya başlıyor. Hatta boyun problemi oluşturuyor. Öyle hastalarım var. Mesela boynu böyle eğilmiş geliyor. Tabii teferruatlı bir muayene yapıyoruz. Kas romatizması bulduk. Ama kalçada özellikle bir tetikleyen bir yer var. Oraya iğneyi yapıyorsunuz, boynu düzeliyor. Çok ilginç. Böyle uzak noktaları etkileyen bir problem bu. Yani aslında illa hani orada bir ağrı hissediyorsak o bölgede bir şey Değil var tabii. anlamına Yok. gelmiyor. Hani hasta parmağında uyuşukluk olursa, burada bir ağrı hissederse burayı yapmak gerekmiyor. Onun başka bir oluşturan bölgesi vardır. Bu boyun bölgesinde olabilir, sırt bölgesinde olabilir, omuzda olabilir. Bazen de lokaldir. Ama bunların her birini teker teker bulup ona göre tedavi yapmak lazım. Demek ki hani ağrının olduğu yere iğne yapma değil bu. Değil. Hayır. Peki şunu soracağım. Şimdi bizde böyle ağrılar başlayınca tabii biz başta biraz ağrı kesici kullanırız. Evet. Seviyoruz millet olarak ağrı kesici Evet. kullanmayı. Bir ağrı kesici geçsin. Evet. Genelde hastalar daha kronik halde mi geliyorlar size geldiklerinde yoksa gerçekten artık bu anlayış biraz değişti ve ağrı kesici içmeden önce de ağrılar başladığına gelen hastalar var mı? İki türlü de oluyor. Şimdi ne oluyor? Taziye gelenler şöyle geliyor. Çok şiddetli bir ağrıyla geliyor. Hani hasta kolumu kesin diye gelir. Çünkü acile gider, morfin yapılır. Yani morfin türevi ilaçlar yapılır. Çok şiddetli ağrıdan dolayı geçmez. Eve gider, birkaç saat sonra tekrar acile gider aynı iğneyi yaptırmaya. Çünkü o kadar kötü ağrısı vardır. Böyle bir durumda işte şiddetli ağrıdan dolayı gelebiliyor. Birisi yönlendirmiş oluyor veya kendisi düşünmüş oluyor. Bu biraz kas ağrısına benziyor diye.
Ya da birikimle oluyor. Yani hasta epey ihmal ediyor artık içinden çıkılmaz hale geliyor. Hiçbir ilaç işte kullandığı ilaçlar fayda etmiyor. Bazen cerrahi bir müdahale görmüş oluyor, işe yaramıyor. Fizik tedavi yapılıyor, olmuyor. İşte araya hastalar buluyor. Ama buradaki sonuçlar hakikaten çok etkili. Hekim açısından da hasta açısından da hakikaten sevindirici sonuçları var. Peki tedavi açısından bakacak olursak ortalama mesela biraz bölgeler için konuşacak olursak. Diyelim ki sırtımızda bir ağrı var, biraz da Evet. kronik bir hal almış. Evet. Ortalama ne kadar süre sonra bu rahatsızlıktan aslında? Hani tabii ki bu hastaya göre değişen bir şeydir Evet. ama ortalama zaman verecek olursak birkaç ay içinde tedavi olmamız... Denebilir. 1-2 ay denebilir. Sırt bölgesi biraz daha eskidir. Çünkü biz sırtımızı daha çok ihmal ediyoruz. Sırt ağrılarını biraz daha geciktirebiliyoruz. Hani kol bacak biraz daha bizi belki uyarıyor ama sırt ağrıları öyle değil. Yorgunluğa hamledebiliyoruz bu durumu. O açıdan daha ihmale uğrayan bir bölge. Daha kronik, daha yaygın olabiliyor. Onlar 1-2 ayda düzeliyor. Genellikle süre bu. Ama işte sadece bacaksa mesela bunda çok daha erken sonuç alıyoruz. İşte kolsa daha erken sonuç alabiliyoruz. Yani bazen çiğneme kaslarında bile olur. Öyle hastalarım var. Mesela üşütmüş, yüz felci geçirmiş ama beraberinde şiddetli bir ağrısı var. Hani yüz felcinde ağrı olmaz. Ama çiğneme kaslarında yine o üşütmeden dolayı meydana gelmiş kas romatizması var. Yani oraya bile iğne yapmak gerekiyor. Ama iyi bir şey. Elde iyi ki böyle bir imkan var diye düşünüyorum ben. Peki hocam yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak bir toparlamak gerekirse kas romatizması ile ilgili ve kuru iğne tedavisi ile ilgili neler söylersiniz? Kuru iğne tedavisi kas romatizmasında olduğu gibi bazı bölgesel lokal ağrı problemlerinde de kullanılabilen bir şey. Mesela tendinitlerde veya yine eklem civarındaki bölgesel ağrılarda da kullanabiliyoruz. Yan etkisi yok. Bu açıdan hakikaten çok avantajlı bir tedavi. Çok uzun sürmüyor tedaviler. Bu açıdan iyi. Bir de Her yaşa kontrollü bir yapabiliyoruz. tedavi değil mi? Yani bu iğneler yapıldıktan sonra normal sosyal hayatımıza devam edebiliyoruz. Evet, bir tek şunu belki söylemek lazım. Her seansın akabinde bir 2-3 gün hastayı biraz daha hani aktiviteden uzak tutuyoruz. Bu önemli. Ama ondan sonra evet yani zaten hedefimiz şu. Hasta ağrısız yaşasın. Problemi halledilmiş olarak yaşasın. Yani sırt ağrısı hakikaten sürekli bir ızdıraptır. Hani hep bir yorgunluk olur, insan hayattan zevk alamaz hale gelir veya yatamaz, sırt üstü yatamaz, yan dönemez yatamaz. Bunlar günlük konforu da gerçekten bozan şeyler. Bu açıdan hedef zaten hastayı tamamen iyileştirmek. Çünkü kas romatizması tamamen iyileşebilen bir hastalık. Peki hocam konum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler yarın yeni bir poliklinik programında görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.